Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok pratik, evdeki malzemelerle şipşak yapacağımız ucuz ama çok lezzetli bir mezemiz var. Buyurdi, buyurmaz mısınız? Hadi buyurun bakalım tarifimize. Şimdi öncelikle gerekli olan mutlaka bir bunun gibi ya da güveç şeklinde bir toprak kap. Bütün lezzeti fırında bu toprak kapla birlikte pişince veriyor arkadaşlar. Şimdi 3 adet domatesim var. Çünkü domateslerim küçük ama iri büyük domatesleriniz varsa mutlaka 2 tane kullanın. Domateslerimin kabuklarını soydum ve halka halka doğruyorum. Çok az malzemeyle, evde bulunan malzemeyle muhteşem bir meze oluşacak. Şimdi bu kesmiş olduğum domateslerimi hemen kabıma diziyorum önce alttan. Domates altta iyice sulanacak, peynirimize taban olacak. Bütün domateslerimi dilimleyeceğim. Bunları da üzerlerine koyacağız. Acı olması tercihtir. Yeşil biber. Yeşil biberlerimizi de halka halka doğruyoruz güzelce yıkadıktan sonra. Acı biber müthiş bir lezzet katıyor ama acıya tahammülü olmayanlar tatlı da kullanabilirler. Şimdi bu kadar basit bütün malzememiz. Dediğim gibi gördünüz domateslerimi tabanıma yaydım. Burada yaklaşık bir 100-150 gram kadar bir dilim yağlı, güzel, sert bir beyaz peynirim var. Feta peyniri de kullanırsınız. Feta peyniri zaten aslında beyaz peynirdir. Bütün lezzeti de bu peynir verecek. Böyle iri iri parçalar halinde tabağımın üzerine yaydım. Ne yapıyorum? Üzerine tekrar domateslerimi koyuyorum. Ki domatesler iyice sulanacak, peynirimle karışacak. Şöyle hemen üzerlerine de biberlerimi atıyorum. Bu kadar basit bir malzemeden sanki kahvaltıymış gibi inanılmaz bir lezzet çıkmasını düşünebiliyor musunuz? Bu aslında çok eski yıllardan beri Osmanlı zamanından Yunan-Osmanlı birlikteliğinden çıkmış bir meze. Üzerine hemen elimle kırdığım dağ kekiklerini koyuyorum. Çünkü mezeye asıl lezzeti verecek ve olmazsa olmazı başrol oyuncumuz kekik. Hemen şöyle bir tutam kadar kırmızı toz biber koyuyorum. Biraz da çekme karabiber. Çünkü çekme karabiber de çok yakışıyor bu mezeye. Dediğim gibi Yunan-Osmanlı karması, Osmanlı'dan miras olan müthiş bir meze bu. Ama maalesef Türk mutfağında unutulmaya yüz tutmuş. Yunanlılar yine her zamanki gibi bu mezeyi de bizim mezemiz diyorlar. Ve dolayısıyla onlar sahip çıkıyor ama biz kenara atıyoruz. Şimdi bir yaklaşık yarım çay bardağından biraz fazla gibi hemen zeytinyağımı koyuyorum. Ege mezelerinde, Ege yemeklerinde olduğu gibi sızma zeytinyağımız, dağ kekiğimiz, karabiber ve kırmızı paprika toz biberimiz başrol oyuncusu. Şimdi biraz ıslattığım ve tabağıma göre kestiğim yağlı kağıdımı hemen tabağımın üzerine sarıyorum. Aslında bu minik kapaklı güveçlerde yapılır. Bu tarz bir güveciniz varsa kapağını da kapamanızı öneririm. Şimdi bu vaziyette 200 derecede ısıttığım fırınıma gönderiyorum. 15-20 dakikaya yakın güzelce o domates sulanacak, yumuşayacak, hafif böyle bir sönecek. Peynirin çıkan yağlarıyla, sütüyle, tadıyla, tuzuyla, kekikle birlikte bir lezzetlenecek. Çıktıktan sonra işlemimiz var, mezemizin son aşamasına getireceğiz. Hadi bir fırına girsin sonra görüşelim. Evet, buyurdunuz. Fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti. Bakar mısınız? Tablo gibi. Nefis görünüyor. Aynen dediğim gibi domatesler pişti ve sündü. Şimdi bunun püf noktası şu. Bunlar bütün olarak yenmiyor. Domatesi, biberi,
peyniri hepsini bulamaç gibi birbirine karıştırıyoruz. Şu haliyle bile tablo gibi ve çok leziz. Mutfaktaki kokuyu duymanızı çok arzu ederim. Zeytinyağıyla kekin, peynirin bütün bu kokular karışmış, o kadar inanılmaz güzel, iştah açıcı bir koku oluşturmuş, anlatamam size. Yunan tavernalarında halen çok satılan, özellikle Selanik'teki Yunan tavernalarında çok satılan bir meze bu arkadaşlar. Ekmeğinizi banarak, iştah açıcı olarak, aperatif olarak da, meze olarak da, kahvaltıda da yeniyor. Kahvaltıda aynı zamanda dediğim gibi size küçük güveç toprak kaplarında kapaklı olarak yapıyorlar. Bunun üzerine 2 yumurta kırıyorlar. İşte size Balkan güveci. O da birbirinden farklı lezzetlerden bir başkası. Tamamen bulamaç haline getirdim gördüğünüz gibi. Sizinle sohbet edip böğürde hakkında bilgi verirken mezemiz de hazır olmuş oldu. Muhteşem bir lezzet. Bu tadı bir an önce yapıp tatmanızı gerçekten çok çok arzu ediyorum. Şiddetle size tavsiye ediyorum. Özellikle yılbaşı yaklaştı. Sıcak bir meze olarak sofralarınızda yer vermenizi ve gerçekten sevdiklerinizle de bu mezelerle mutlu etmenizi arzu ediyorum. O yüzden mezelere bu arada ağırlık vereceğiz. Ellemek istemiyorum çünkü çok sıcak arkadaşlar, ama size şöyle yaklaştırarak tekrar bir dokusunu göstermek istiyorum. Olması gereken böğürtünün görüntüsü bu arkadaşlar. Peynir, zeytinyağı, biber ve domates bulamaç birbirine karışacak. Ekmek bana bana, çatalınızda da lezzetli yiyeceksiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ta Osmanlı mutfağında Yunan ortak kültürümüz oluşmuş bu meşhur böğürdeyi sizler de devam ettirin. Çünkü Yunan kültüründe hala yapılıyor, çok seviliyor, çok beğeniliyor ve tanınıyor. Ama Türk mutfağında unutulmuş gitmiş. O yüzden bu unutulmuş mezelere yer verirseniz kültürümüze, mutfak kültürümüze de sahip olmuş olursunuz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Severek ve sıkılmadan bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Umarım beni özlemişsinizdir. Biraz zamandır yoktum özel sebeplerden dolayı ve şimdi geldim. Ben sizleri çok özledim. Hakikaten sizlerle yazıştığım, mesajlaşma ve bana yolladığınız yorumlar, onlara cevap vermek benim için hayatımda çok önemli bir yer edinmiş. Gerçekten çok samimi söylüyorum, çok özledim. Mümkün olduğu kadar yine gelen yorumlara hep cevap verdim, gecikmeli de olsa. Ama şimdi müsaitim, artık sizlerle beraberim. Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz. Bundan sonraki güzel tarifte yine buluşacağız inşallah. Ama eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, eğer ki kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup daha bundan sonra gelecek birbirinden güzel mezeler ve geçmişte yaptığım mezeleri de görmeyi arzu ediyorsanız bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Çünkü bildirim çanı zili açıldığında hemen size bildirilir paylaştığımız videolar. Günde milyonlarca video paylaşılan YouTube'da hiçbir şekilde tariflerinizi kaçırmamış olursunuz. Benden de haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda bana da destek olmuş olursunuz. Tabii ki bana desteklerinizi devam ettirmek, büyük bir kanal haline gelebilmemi sağlamak istiyorsanız videolarımı sevdiklerinizle, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız, ufak da olsa, emoji de olsa yorumlar yapar ve mutlaka videolarımı beğenirseniz sizlere minnettar kalırım. Çok çok teşekkür ederim. Bana çok destek olmuş olursunuz. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için, sıkılmadan dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.